Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi videomuzun içeriğine geçmiş olalım. Bana çok tuhaf geldi. Bana dediler ki Emine Hanım, elinizdeki deterjan koleksiyonunu çeker misiniz? Normalde hep böyle makyaj koleksiyonum falan isteniyordu. O yüzden çok şaşırdım. Allah Allah dedim, onu çeksem dedim, çok dedim tuhaf olur mu? Sonra baktım ki çekenler varmış, o yüzden isteniyormuş benden. Elimde olan deterjanlar bunlar. Sığmıyor artık, eve sığmıyor. Eşim diyor ki her yerden diyor deterjan çıkıyor, çok haklı. Artık koyacak yer bulamıyorum. Dolap altları, banyo, dolaplar sürekli böyle deterjan içinde. Ben de markete her gittiğimde de deterjan ürünü alıyorum. Herkes de aynıdır büyük ihtimalle. O kasacılar var ya, o kasacılar. Şu kadar alışverişe şu deterjan şu kadar diyor. Beni saniyede orada kandırıyor. Ben artık bunu çok iyi anladım. Kasacılar da artık tanıyor beni. Alacağımı da biliyorlar. Ne yapacağımı şaşırdım. Öncelikle videom uzun olabilir. Ses tonumu, konuşma yapımı beğenmeyenler izlemeden direkt olarak çıkabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi ürünleri göstereceğim. Sevdiklerim veya sevmediklerim, bitmek üzere olanlar var. Unuttuğum ürünler var. Almışım koymuşum kenara. Yeni aldığım ürünler var. Sürekli kullandığım ürünler var. Alıp memnun kalmadığım ürünler var. Çoğunu da zaten çekiyorum onları. Çekmediğim ürünler çok fazla. Bakın, bunların hepsini kendim alıyorum. Hiçbir firmadan bu kadar ürün herhalde gelmez. Hangi firma neyi göndersin? Yorumlara bakarak mı ürün gönderecekler? Yorumlarda diyorlar ki Arap sabunu al. Firma hemen onu görüyor, Arap sabunu gönderiyor bana. Şey diyorlar mesela, acı çamaşır suyu kullan. Hemen zaten yorumlarıma bakıyorlar. Oradan hemen bana ürün gönderiyorlar. Bu kadar saçmalık olmaz. Yani ben gerçekten bazı insanları çözemedim. Çözemeyeceğim de bu gidişle. Neyse, uzatmadan hemen benim en çok kullandığım ve evimde en çok tükettiğim ürünler neler biliyor musunuz? Parlatıcı. Orada parlatıcı. Ay lütfen gülmeyiniz bana. Bazıları var, daha birkaç tane orada var da diplerinde kalmış. Ben karman çorman hepsinden kullanmışım. Önüme geleni almışım, açmışım. Çünkü sürekli kullanıyorum. Yani bana diyorsunuz ya parlatıcıyla temizlik yap diye. Ben parlatıcıyla derilerimi silerim, koltuk silerim, halı silerim, duvar silerim. Parlatıcıyla zaten ben normalde duşakabinimi falan temizliyordum. Ama bana alternatifler geldiği için ben değişik şeyler çekmeye çalışıyorum. Çünkü evimde benim parlatıcı, ben bulaşık makineme parlatıcı koymam. Normal sirke koyarım parlatma yerine. Yani ben bunu sadece temizlik için alıyorum. Markasını hiç fark etmiyor. Normal markete gittiğim zaman uygun fiyatlı bulaşık parlatıcısı gördüğüm zaman alırım. 101'den zaten toplamışım toplayacağıma. En son gittim baktım kalmadı, abla senin yüzünden kalmadı dediler. Dedim yapacak bir şey yok, ben dedim benim evde var, ben dedim veririm size. Yani elimdeki parlatıcılar bu şekilde, temizlik için kullanıyorum. Daha sonra hemen biraz da hızlandırılmış şekilde. Şimdi çamaşır sularından şimdi bana ben normalde sanki hep videolarımda çamaşır suyu kullanmışım gibi davrananlar da var. Bana bırakın şu kadını, çamaşır suyu kolik. Çocuklarım evdeyken ben çamaşır suyu kullanmıyorum. Sadece yer silme içine biraz çamaşır suyu damlatırım, o da mikroplar kırılsın diye. Yani ben bir şey söylemiştim, çamaşır suyundan zehirlendim diye. Ama ben daha ne çocuk vardı ortada ne bir şey vardı. Ben o zaman zehirlendim ve porçözle çamaşır suyu karıştırdığım için ve tuz ruhuyla porçözü karıştırdığım için zehirlenmiştim. Normalde şimdi bana diyenler oluyor. Şu ürünle neden çamaşır suyu karıştırıyorsun diye Costa'yla. Costa kokusu, çamaşır suyu kokusunu bastırıyor. Herhangi bir problem olmuyor. Yani siz karıştırmayacaksanız porçözle çamaşır suyunun tuz ruhuyla, çamaşır suyunun porçözü, tuz ruhunu, bunları karıştırmayacaksınız. Bunu çamaşır lekelerinde kullanıyorsunuz. Bir damla koyuyorsunuz çamaşır suyunu. Ne gaz çıkıyor ne bir şey çıkıyor. Zehirlensem zaten o gün videomda zehirlenirdim. Daha sonrasında zehirleniyorum. Zehirlenecek bir durum söz konusu değil. Bunun kokusu rahatsız edici bir koku değil. Gayet güzel kokuyor ve çamaşır suyunu bastırıyor. Onu çok fazla olduğu için dedim ki burada söyleyeceğim onu. Bunu normalde çamaşırlarıma kullanırım. İşte bir de dolap silmeye falan kullandım. Bir de ne kadar tuhaftır ki senin gibi temiz kadın o dolapları nasıl havale getiriyorsun diyorsunuz ya bana. Oh, çok dertleniyorum. Sizin sayenizde pis oldum ya. Benim o gün dediğim yer ocak üstünün haliyle her akşam yemek pişiyor. Duman dumana da gidiyor. Kızartma yapıyorsunuz sürekli. Neden filtreler batıyor o zaman? Dolapların şeyi ne? Temiz mi kalmak zorunda? Sonuçta kızartma. Bu dolaplarında hiçbir şey yok. Sararan dolaplarım oralar. Yani dolaplarımın rengi normalde böyle açık krem.
Yani beyaz değil ki. Oradan da bana şey yapanlar var ya, senin gibi temiz kadın nasıl bu dolaplar bu hale geliyor. O 3 dolabımda sararma var. Diğer dolaplarımda yok Allah'a şükür. Daha sonra şimdi şunu aldım. Hijyenik öyle söyleniyor herhalde. Ocak gözü. Bu dünya meselesi haline geldi benim ocak gözü. Ben onu ne yaparsam yapayım çıkartacağım. Bunu önerdiler bana. Bunu mesela aldım, çekmedim daha hiç sizler için, fırın temizliği vesaire. Ama ben bu ürünün neyi aldıysam hiç memnun kalamadım. Şu mesela duşakabin temizleyicisi asla temizlemiyor. Musluk parlatmada işe yarıyor. Kullanmışım, sadece musluklarda kullanmışım. Sonra duşakabinde falan asla kullanacağım bir şey değil çünkü çıkartmıyor. Bakalım bunu da deneyeceğiz. İsterseniz videosunu da çekeceğim bunun. Yani bunu da çünkü çok övüyorlar bana, o yüzden aldım. Övülen bir şeyi çok böyle yazan olursa evet alıyorum. Fiyatları da hepsinin zaten 10-15 lira arası bir şey. Şimdi çamaşır suyu olarak Domestos'un artık böyle eşim küçüklerden almıyor, büyüklerden oluyor. Ara ara yer silmek için kullanıyorum. Tuvaletime çamaşır suyu yapıyorum. Lekeler falan varsa onlara farklı böyle çözümler üretiyorum. Ama tuvaletimi her zaman çamaşır suyuna temizlerim mikrobu kırma açısından. Hani diyorlar ya tuvalete kullanmayın, hastanede bile ben doğum esnasındayken bile çamaşır suyuyla sürekli temizliyorlardı. En iyi o temizliyor dedi bana kadın. Dedim ben de öyle abla, yani evde sürekli çamaşır suyuyla tuvaleti temizlerim derim. Çünkü başka şeyin mikrobu kırdığına inanmıyorum. Hani sirke falan bir yere kadar kırar ama yok. Bir de şöyle çiçeğimin çamaşır suyu var. Bunu da mesela neden aldım? Ya çiçeğimin ürünlerinden çok memnunum ben. Bilmiyorum siz de öyle misiniz? Çiçeğin markasının ürünlerini seviyorum. Yani çok iyi çıkıyor. Ondan dolayı bazen mesela rutubet olduğu zamanlarda evimde salon kısmında izolasyonu tam çatıdan yapamamışlar. Yağmur yağdığı zaman bir hafta sonrası o duvar çekiyor onu ve üstlerde rutubetlenme olur. Ben de derim ki hep eşime ucuz çamaşır suyu al. Fırçayla hemen silerim. Kararmayı falan ben senelerdir rutubetim için çamaşır suyu kullanırım. Yeri geldi parlatıcıyla rutubeti sildim, temizledi. Yeri geldi sirkeyle sildim. Yani çocuklar eğer evdeyse sirke ve parlatıcıyla rutubetlerimi temizliyorum. Ama çocuklar yoksa çamaşır suyuyla ağzım kapalı eşarp bağlarım. Yani maske falan değil, eşarp bağlarım çünkü ne oluyor? Rutubet küf yapıyor. Küf olduğu için de çamaşır suyuyla bir oksitlenme, çok kötü bir koku oluyor. Ondan dolayı da orada mesela ağzımı, yüzümü, gözümü bağlarım. Çünkü gözümden falan böyle yaşlar geliyor. Kokusu çok rahatsız ediyor. Cam kapı, pencere açık şekilde yaparım. Bunu mesela çocuklar olmadığı zaman duvar silmede kullanıyorum. Rutubette ama. Domestos da tuvalette dediğim gibi. Şu acı bitti. Acı bitti. Çok az kalmış dibinde. Ama bitti. Bitirdim bunu. Çok güzel. Şimdi ABC'nin bir ürününü gördüm karbonatlı diye. Onu da çok merak ettim. Nasıl? Karbonatla çamaşır suyu. Bu da mesela yağ çözücüyle çamaşır suyu. Gerçekten bundan Migros'a gittiğim zaman bir tane daha alacağım. Hatta 2 tane falan alacağım. Çünkü silikon kararmalarım giderdi. Beyaz silikonlarımda denedim. Beyaz silikonlarda biraz nasıl oluyor biliyor musunuz? Üstüne sıktım, pamuk kapattım. Çünkü onlarda anca o şekilde etki etti ve 2 saate yakın bir etki söz konusu oldu. Ertesi güne kadar bekletmedim. Hani koku çok fazla yayılmasın diye mesela böyle cam kenarlarına üzerine pamuk kapatarak yaptım. Bu çiçeğimin, bunlar 101'de satılıyor. Normalde çaydanlıklarıma kullanmıyorum bunu. Bazı yerlerde göstereceğim onu zaten size. Kireçleri hani sökmek açısından normal yer tuvaletine falan çöz yapıyorum. Yeri geliyor bulaşıklık mesela altı sular damladığı için şey olur. Hemen üzerine 1-2 damla damlatırım. Onunla hemen oradaki kireçleri yok ediyorum. Elinizde olması gereken bir şey. Yani bu dediğim gibi çiçeğin ürünlerinden gerçekten çok memnunum. Ben bundan o kadar memnundum ki bu kıyıda köşede bir yerde diğer ürünlerin arkasında sıkışmış kalmış. Hatta az önce sevgili Mr. Muscle yağ ve kir çözücüyle direkt bütün ocağımı sildim. Bundan çok kullanıyordum ben. Hala da işte ilk önüme çıktı ki çok az var zaten şurada. Yani bunu buldukça bu markanın ürünlerinden alıyorum. Hatta yer silme deterjanı. Hoppa düştü. Yer silme deterjanım da o. Mr. Muscle'ın. Yani bilmiyorum, ben seviyorum. Kokusu da çok rahatsız etmiyor, boğmuyor. Zaten yer silme içine genelde sirke koyarım. Yeri geliyor işte dediğim gibi çamaşır suyu koyarım. Bundan da koyduğum zaman gayet temiz bir şekilde oluyor yerlerim. Bir temizlik videosu paylaştım. Orada dedim ki evimi dedim sirkeyle siliyorum. Ona bile mana bulanlar oldu ya. Ya sirke
En azından evinizdeki kötülüklerden korusun sizi diye silin. Sirke kadar temiz, mikrop kırıcı bir şey var mıdır? Hani bu pandemi zamanlarında sen işte neyle uğraştığının farkında mısın? Ya bu çamaşır suyunda da siliyorum ama çocuk var evde. Ben sürekli çamaşır suyu kullanmıyorum ki. Yazık günah değil mi olmaz bunlara? Ha, kendime de yazık yani. Sürekli çamaşır suyu olur mu? Lütfen. Daha sonra cif. Ya ben bunu almışım. Büyük ihtimalle bir kere ocağımda kullanmışımdır ya da bir şeyler kullanmışımdır. Evet, bir kere falan dolu. Böyle elime pütürlü gelen şeyleri kullanamıyorum. Ben nişastaya bile dokunamam. Hani böyle gırç gırç yapar ya, onu söylerken bile şu an bütün tüylerim dikildi. Ondan dolayı bunu almışım. Bu zavallı kalmış, kullanmamışım. Ama Cif'in ürünlerinden de çok memnunum. Mesela geçen, bakın bunu da kullanmışım. Bunun ne olduğunu araştırdım. Dedim ki aldım ben bunu, videosunu falan çekeceğim diye ama çok amaçlı temizleyici diyor. Bunda bir yağlılık hissi var. Yani temizlerken böyle bir yağlı gibi bir şey söz konusu. Mesela ocağımı, işte bu taşları falan, yeri geldi dolaplarımı sildim. Yeri geldi ne yaptım bununla? Banyodaki duvarları sildim. Yani güzel bir şey. Çok amaçlı temizleyici, aloe veralı, çok dikkatimi çekti. Nedir? Nerelerde kullanılır diye. Hiç normal kirli yüzey üzerine püskürtün, daha sonra nemli bir bezle silin diyor. Tam şey değil, böyle genel temizleyici gibi bir şey. Ama güzel bir şey yani, bakın bayağı kullanmışım. Şu Silik Bang. Bunlar benim favorilerim. Şunu zaten duşakabin temizlemiştim. Şuralarda bir şey. Duşakabinde inanılmaz derecede, krom musluklarda inanılmaz derecede etkisi var. Bu bitmek üzere. Yağ çözücü ve kir sökücü. Ocağımı genelde zaten hep bununla temizliyorum. Aslında benim elime ne geliyorsa ben onunla temizliyorum. Sadece işte birkaç tanesi hariç, etkilerini çok az gördüklerim böyle. Bunlardan gerçekten çok memnunum. Yani evinizde olması gereken temizlik ürünlerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Çünkü gayet etkililer. Bulaşık deterjanı olarak ellerime tek yara yapmayan Fairy'nin şu Platinum'u. Normalde bulaşık makinesi ne de onu kullanıyordum ama çok pahalı olmuş. Bunu da kaç kiloluk bu? 1,5 litrelik. Yani uzun süre gidiyor. Ellerime tek yara yapmayan, öyle elleri falan yara olanlar var ya, ucuz böyle markanın deterjanlarıyla yaptığınız zaman benim ellerim böyle direkt egzamaya çeviriyor. Yani sürekli de muslukta yaptığınız zaman ne yapıyorsunuz? Yani elinize zarar vermeyecek bir şey olması gerekiyor ki benim elime tek yara yapmayan şu ürün. Bana geçen yazanlar olmuştu. Deterjanı olarak hani Arap sabunu kullanabilir miyiz diye. Onu normalde direkt olarak elle bulaşık yıkayabilirsiniz ama sürekli ellerinizde kaldığı zaman ne yapabilir? Kuruluk yapabilir, bilmiyorum ama bunda öyle bir şey yaşamıyorum. Alırsanız şundan alın. Küçük boyu da var, büyük boyu da var. Bundan çok memnunum. Ellerime bir bu yara yapmıyor. Ucuz markanın bir ürünü var. Direkt olarak 2 defa yapayım, bütün ellerim kıpkırmızı oluyor ve derilerim dökülmeye başlıyor. O yüzden onunla yapmıyorum yani. Şimdi şu tuvalette işe yaramıyor, şu Farmasi'nin tuvalet temizleyicisi. Yok, sarılıkları, marılıkları hiçbir şeyleri almıyor. Bunu tencere beyazlatmada işte kararmış şeylerde falan kullanılıyorlar ama kokusu beni çok rahatsız ediyor. Biraz önce ocak gözünde döktüm, bakayım dedim etki edecek mi diye bekletiyorum bakayım ama şu an kokusu rahatsız edici bir koku. Yani ben bu tarz kokulu şeyleri sevmiyorum. Cam kapı açık şekilde duruyorum. Çocuklar da üşüyecek diye korkuyorum. Tuvalet temizleyicisi olarak kullanıyorsanız hiç kullanmayın çünkü gerçekten etki değil. Kararmış tencerelerde falan daha etki ediyor diye söylüyorlar. Ara ara yapıyorum ama bende onlarda da işe yaramadı. Şimdi bu normalde yağ ve kir çözücüydü. Bunun içinde karışımlı vernelim var. Normalde camları falan silmek için işte. Genelde eşim balkon tarafında sigara içtiği için orasının camlarını daha çok siliyorum ve kapı çerçevelerini, en azından kokusu değişsin diye. Yani öyle sigara içenler falan varsa böyle bir karışım verner hazırladığınız zaman gayet iyi bir şekilde kokuyu önlüyor. Haberiniz olmuş olsun. Yani sigara içilen bir yerde kokuyu değiştirmek için çocuk falan varsa dikkatli bir şekilde yapın. Çünkü hani çok fazla sıkmayın. Benim o bayağı inceltilmiş bir şekilde. Yarım kapak vernelse 4 kapak su var. O şekilde düşünün. Camlarınız için de aynı şekilde incelterek yapın, yoksa bulamaç olur. Durulama yapamazsınız. Kurulama normalde kuru bezle yapıyorsunuz. Leke kalır. Ama böyle çok inceltilmiş şekilde hiç leke kalmıyor. Daha sonra Asperox sarı güç. Ay, reklamını gördükçe sinirlerim bozuluyor. En son videomda kullandım. Bir daha da kullanmadım. Ocak temizleyin. Ama diğer şeylerde gerçekten etkisi yok. Diğer yağlarda falan hiç işe yaramıyor. Geçen gün reklamını gördüm.
Yine 5 saniyede aspiratör filtresi temizleme diye. Ay gerçekten ya. Sevmedim. Yani bu sevmediğim bir ürün. Daha sonra Arap sabununu zaten yeni paylaşmıştım, bu kadar. Bana diyenler olmuş, o kadar bol sıkarsan tabii temizler diye. Arkasında yazıyor kirli yere bol sürün diye. Keyfimden yapmıyorum onları. Bol bol sürün, dökün diyor, etki etsin. Bekletmeniz gerekiyorsa bekletsin. Arkadaki uygulamaya göre. Bir de ben bir ürünü bol sürmeyi seviyorum. Ne olursa olsun. Asperox'u da mesela. Sıktım da sıktım, sıktım da sıktım. Çıkarsa o da çıkartırdı. Çıkartmadı. Bol sıktım. Bu zaten şöyle katı bir şey. Yani sürüyorsun, döktüm orada, elimle yaydırdım. Tabii ki bol bol olacak, etki etsin diye. Bazıları da tel gücü demiş. Evet, tel gücü ocak gözünü temizlemedi, tel. Nasıl? Bir şey demeyeceğim. Daha sonra sirkelerime gelelim. Sirkeleri sadece temizlikte kullanıyorum. Herhangi bir yemekte falan hiç sevmem. Sirke. Bunlar ev yapımı elma sirkesi. Ablam arada yapıp getiriyor bana. Bulaşık makinemin parlatıcı gözüne sirke koyarım. Gayet iyi bir şekilde kireç yapmasını engelliyor. Bu beyaz sirke arada çamaşır makinesine kullanıyorum. Zaten onları size göstereceğim. Bulaşık makinesini nasıl temizliyorum, İşte çamaşır makinesini nasıl temizliyorum. Şimdi bekletiyorum onları kirlensin diye, çünkü 2 hafta önce yaptım. Temiz şeyleri tabii ki sizlere gösteremem. Ne yapmam gerekiyor? Bekletmem gerekiyor. Benim de içimi yiyor. Ben haftada 1, haftada 2 bulaşık makinesini temizlerim. Çünkü o bozuk yumurta kokusu beni çok rahatsız eder. Hani öyle bir koku çıkar ya. O hamileliğimden kalan bir şey. Yani bu makine bana kokmayacak. Çünkü zamanında çok tiksindim o kokudan. O yüzden normalde hep ben temizlerim. 2 haftadır dokunmuyorum. Böyle içimi yiyor. Hatta kapağını şöyle açıyorum. Yani şurada beklemem gerekiyor. Kirlenmesi için beklemem gerekiyor size gösterebilmem için. Başka da bir şey demeyeceğim. Bunlar benim sirkelerim. Temizlik için kullanıyorum. Duvar silmede kullanıyorum. Yer silmede kullanıyorum. Her şeyde kullanıyorum. Yani her şeyin içine koyarım. Yeri geliyor küvetin işte karbonatla yaparım. Yeri geliyor lavabo tıkandığı zaman mesela karbonat koyun. Arkasından sirke koyun tıkanmış lavabolarınız için. Arkasından da kaynar su dökün. Direkt olarak her lavabo gözünü açmış oluyorsunuz. Çünkü ben o şekilde yapıyorum. Başka gelelim. Deterjan. Şimdi içeride deterjanlarım var. Onları getirmedim. Deterjan başıma dert oldu. Allah'ım yumoş. Keşke söylemeseydim. Çiçeğimi de aldım ondan sonra. Markete gitsem daha başka ürünler de alacağım. Normalde yumoş kullanmıyorum. Uygun fiyatlı deterjanlardan kullanıyorum ve yumuşatıcılardan. Alışverişe şu kadar paraydı, 13 lira mıydı neydi? Ondan dolayı eşim almış. Yoksa 25 lira hayatta vermem. Çocukların çamaşırlarına yumuşatıcı kullanmıyorum. Çünkü kendi deterjanları %100 bitkisel. Roxy'nin deterjanını sadece onları kullanıyorum ve hiçbir şekilde çocukların çamaşırlarına yumuşatıcı koymuyorum. Çünkü o deterjanda gerek kalmıyor. Yeri geldiği zaman da çamaşır sodası kullanıyorum. Çamaşır sodasını çok söylüyorsunuz bana. Elimde var. Normalde işte beyazlarımı yıkarken ya da makinenin temizlenmesi için çamaşır sodası da koyarım. En azından yumuşatıyor çamaşırları. Kendi çamaşırlarımıza, şimdi bunu da mesela alışverişte bilmem ne kadar alışverişe şu deterjan şu kadardı. Normalde Persil'in tozunu kullanıyorum ben. Deterjanımı soranlar vardı. Hani deterjan olarak ne kullanıyorsunuz diye. Şimdi bu da var elimde, sıvısı. Normal toz şekli de var. Çamaşırlarımı onunla yıkıyorum. Gayet iyi temizliyor, bilmiyorum. Ben ondan memnunum. O yüzden onları kullanıyorum. Bakayım. Çamaşır sodası da çok işe yarıyor. Kullananlar vardı. Zaten çok yazanlar var. Bu da çiçeğimin de sanırım. Evet. Şöyle ağzını kapattım, dökülüyor çünkü. Başka ne kaldı? Yumuşatıcılarım da bunlar. Genelde temizliğe kullanıyorum. Arada ben çamaşırlarıma yumuşatıcı koymadığım zaman da sirke koyarım. O da yumuşatıyor. Yani sirkeyle karbonat koyarım. Bir de çocukların çamaşırlarıyla zaten bizim çamaşırlarımızı ayrı yıkıyorum. O yüzden çocukların çamaşırlarına hiçbir şekilde yumuşatıcı değmiyor. Çünkü alerjileri var. Kaldı mı bir şey? Kalmadı. Bu kadar. Hepsinden bahsettim. Sevdiğim ürünler var, sevmediğim ürünler var. Elimde olan bütün deterjanlar bu kadar. Çamaşır tozlarını getiremedim. Onlar büyük kaplar içinde. Dedim o kadar da olmasın, onlar kalsın. Memnun olduklarım ve memnun kalmadıklarım bunlar. İçinde favori ürünleriniz vardır sizin de muhakkak. Her yerde aynı deterjanlar var. Başka nerede olacak? Deterjan koleksiyonum bu şekilde. Ay çok tuhaf geldi gerçekten. Ömrümde hayatımda ilk defa deterjan koleksiyonum diye bir şey çekiyorum. O da istendi diye.
bundan ibaret. Yani sirkem de var. Her ürün var evimde. Böyle bu kadar. Umarım işinize yarar. Umarım tekrar ayrıntılı bir şekilde anlatmışımdır size. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.